İyi bir tasarım iyi bir fikirden çıkar. Tabii ki görsellik önemli. Tabii ki güzel görünmesini isteriz bir şeyin. Yediğimiz yemeğin, giydiğimiz kıyafetin ya da oturduğumuz evin. Ama bazen de bu güzel görünme takıntısı ana fikirden bizi uzaklaştırmıyor mu? Birçoğumuzun bir estetik kaygısı var. Ya, güzel olsun. Çok da yanlış bulmuyorum aslında. Güzeli varken niye çirkinini seçeyim ki? Ama güzel ne? Bunun doğrusu yanlışı var mı? İşte özellikle son belki 20, 30 hatta belki son 50 senedir gıdaların ya da yemeklerin estetiğiyle ilgili hep kafamıza bazı bilgiler sokulmuş. Elmalar hep aynı boy, pırıl pırıl kırmızı, sanki bir fabrikadan çıkmış gibi. Halbuki doğa öyle değil. Yediklerimizin her şeyi doğadan geldiğine göre o meyveler, sebzeler, hayvanlar biz insanlar gibi her biri birbirinden farklı. Güzelliği de bu. Ve çirkin meyve, çirkin sebze, çirkin gıda kavramı çıkmaya başladı ortaya. Artık yamuk yumuk bir domates veyahut da bir tarafı hafif ezilmiş bir armut gayet doğal kabul ediliyor. Hatta bugün o hatasız ve iyi diye eskiden adlandırılandan daha da değerli olmaya başladı. Gerçek gıdanın aslında hatasız olmadığını insanlar tekrar öğrenmeye başladı. Bazen basit gibi algılanan bir yemeği daha da sadeleştirerek, daha da tek başına sunmak o işin, o yemeğin değerini arttırdığını düşünüyorum. Bir sanat galerisinde de bunu görebiliyoruz. Bomboş bir duvarda tek başına bir resim, o zaman bütün odakları o resme götürüyor. Veya da daha doğal göstermek istediğimiz zaman bir yemeği daha doğal görünümlü bir tabak kullanabilirim. Ona göre tabaklayabilirim. Yine o tasarımdaki fikri konuşuyoruz. Yemeklerin tasarımını düşündüğümde basit bir yemeği çok lezzetli nasıl yapabilirim? Daha derin lezzeti nasıl elde ederim? Bir de bunu sunduğum zaman göze hoş durmasını isterim. İştah açmasını isterim. Ne elde etmek istiyoruz? Nasıl bir sonuç elde etmek istiyoruz? Çünkü o işin görseli tadını da etkiliyor. Isısı tadını etkiliyor. Koyduğum yemek miktarı bile tadını etkiliyor. Eğer fazla yemek koyuyorsam bir yerden sonra tadını almamaya başlıyorum. Eğer çok az koyuyorsam o zaman da yetmemeye başlıyor. Bütün bu tasarımlar, bu fikirler o yemeğin iyi ya da kötü olup olmadığını etkiliyor. Basit bir zeytinyağlı bezelye doğru piştiği zaman müthiş bir yemek olabiliyor. Yanına bir de bezelye çorbası koyduğum zaman aynı üründen yapılmış iki farklı pişirme tekniği, iki farklı kıvamda iki ürün birbirine besleyip daha da kuvvetli hale gelebiliyor.
Yeni bir yemek tasarlarken birkaç şeye ihtiyacımız var. Ya bir amaç, bir hedef, işte şunu nasıl farklı yapabilirim? Bazen yeni bir malzeme buluyoruz ve o yeni malzemeden ne yaratabiliriz diye bakıyoruz. Veyahut da bir teknik, yeni bir yerde bir teknik öğreniyoruz. Onlardan esinlenip üstüne bir şey koyabilir miyiz ya da farklı bir yol seçebilir miyiz? Daha doğru ya da yanlış diye değil. Ama bunu nasıl geliştiririz? Baktığımız zaman mimaride de bu böyle. Yoksa bütün binalar hep aynı olurdu. Yemeklerde de biz bunu yapıyoruz. Bu yeniliği zorlamak sadece lokantalarda veyahut da meslek olarak aşçı olanların yaptığı bir şey değil. Evlerde de çok yapılıyor. Çok etkilendiğim mimarlardan bir tanesi ve aynı zaman çocukluk arkadaşım olan Hasan Çalışlar'la oturup sohbet ettiğim zaman işin arkasındaki fikre gidiyor, işin felsefesine gidiyor ve doğru tasarımda galiba bu şekilde ortaya çıkıyor. Ekmek kızartma makinesiyle ben çocukken hani önemli bir üründü. Yani herkesin evinde bulunmazdı. Böyle Almanya'dan dayım getirdi falan gibi bir şey vardı hani bizde. Dolayısıyla bunların hepsinin hayatımıza girmesi, hayatın hızlanması, pratikleşmesi bir takım şeyleri aynı mekanda toplamaya başlıyor. Şimdi mutfak sonuçta yeme içme olduğu zaman çay, kahve, buzdolabı falan filan çoluk çocuk orada oluyor ve evin dolayısıyla bir merkez kaç kuvvetiyle çekim merkezi haline gelmeye başlıyor. Lokantalarda da daha küçük metrekareler, lokantalar da küçüldü. Eskiden böyle 400 kişilik, 300 kişilik koca lokantalar, kebapçılar, yemekhane gibi. Şimdi lokantalar da küçüldü ve mutfağı arkaya atmayarak, öne çekerek muazzam bir metrekare tasarrufu var. Çünkü bütün o ara koridorlar vesaireler yok oluyor. Yani bir tarafı görsel ve müşteriyle iç içe olmak vesaire ama aynı zamanda muazzam bir verimlilik arttı. Diğer taraftan yok oldu sınır. Müşteri diyor ki evet burası temiz bir müessese. İşte çalışanı görüyorum. Bazı restoranlarda yemek servisi bittikten sonra mutfağın temizlenmesi de bir fenomen. Bir seremoni haline geliyor. İşin bir gösterinin bir parçası olabiliyor filan. Ama evlerdeki durum bence biraz yeme içme alışkanlıkların değişmesi, daha doğrusu hayat kalitesinin artması. İşte doymak için yemekle işte zevk almak için yemek, barınmak için oturmak yerine keyif almak için tasarladığımız yaşamı sürdürmek için bir mekan sahibi veya ev sahibi olmak. Bunlar paralel giden süreçler ve dolayısıyla mutfak da bunun en çabuk etkilenen kısmı. Sonuçta yatak odalarımız çok değişmiyor. Evet, içine banyo geldi son 30 senede. Eskiden 3 oda bir banyoyu paylaşırken şimdi yatak odalarının kendi ensuite banyoları var. Ama mutfaktaki girişim çok fazla. Çalışan kadın, çalışan erkek geç geliyorlar. Birlikte hızlı bir yemek yapmaları gerekiyor. Yeni bir hayat biçimi tariflendi son 20-30 yılda. Bu bir kolektif üretim olmaya başlıyor ve artık eskisi olduğu gibi sobanın başında, ondan evvel ocağın başında, daha sonrasında televizyonun karşısında vakit geçirilen mekandansa birlikte paylaşılan vakit mutfağa kayıyor. Çünkü kolektif üretim orada. Bu da mutfağı daha önemli bir hale getiriyor çağdaş mekanlarda. Yani yarın ne olacak? Onun derdi. Yani nereye doğru gidecek bu? Şimdi hap yiyecek miyiz ilerideyi tartışırken? Bence bu ileride birazcık daha şekil değiştiren, kılık değiştiren mekanlar haline gelecek. Ne bileyim buzdolabı yine orada duracak ama yemek masamız istendiği zaman dijital olarak bilmem oyun şeyine ya da bir düğmeye basacağız televizyon ekranına. Televizyon ekranı ters dönecek bilmem endüstri tasarımının getirdiği bir takım cingözlüklerle işlev değiştiren, kılık değiştiren mekanlar, objeler daha az alan içinde daha çok aktiviteyi yapabilir hale gelmemizi sağlayacak. Bir taraftan çocuk ödevini yaparken aynı dijital tezgahın üzerinde bir düğmeye basıp rezistans belki yemeğini ısıtacak. Tabii ki lokantalarda yaptığımız yemekle evde yapılan yemeğin arasında bir fark var. Evde pratik olması lazım, hızlı olması lazım.
Lokantada ise çokça insan var ve çokça tecrübeli el var. Ve servis anında son dakika aslında bir montaj yapıyoruz. Bunu evde yapmanın hiçbir akıl kârı yok. O yüzden evde bir sebzeli tart yapsak bambaşka bir şekilde görünür. Lokantada bir sebzeli tart yapsak bambaşka görünebilir. Nereye doğru istiyorsak itebiliriz onu. Basit bir zeytinyağlı havuç aslında bir havuçlu tarta da dönüşebiliyor. Havuç üstüne havuç. Bezelyeli bezelye. Buradaki temel fikir bir yemeğin, bir tabağın tabii ki güzel görünmesini istiyoruz ama bir anlamı olması lazım, bir fonksiyonu olması lazım. Bu başka bir malzemede de olabilir. Bu bir enginarda olabilir, bu pırasada olabilir, ne bileyim ben turp olabilir, birçok malzeme olabilir bu. Yemeği tasarlarken işin görselinden önce işin tadını kafada tasarlamaya çalışıyoruz. Binlerce yıldır yapılan bir tasarımla oynaşmak riskli iş. Biraz delilik gerektiriyor buna. Emir Ali Enç de bu şekilde başlayanlardan biri. Daha iyi bir alaşımı nasıl sağlıyorum, daha iyi bir tasarımı nasıl yaratabilirim diye evet kalbinin sesini dinlemiş. Her şeyin aslı fonksiyonda. Ben şimdi hani amatör bir aşçıyım. Aile evimizde aradığım tavayı, tencereyi bulamadım. Böyle uzun bir sos tenceresi gerekti, uzun saplı. Baktım Belçikalılar piyasada, baktım İtalyanlar ciri tutuyor. Ya dedim hani ben biraz çünkü hani tarihi biliyorum bu işin. Dedim ben nasıl Türkiye'den böyle bir marka çıkmaz ya, çıldırdım. Bu kalitede bir ürün nasıl çıkmaz Türkiye'den ki hani bu topraklar, Türkiye demeyelim, Türkiye ve komşuları, Hindistan'a kadar uzanan bir kemer var. Bu işi bu şekilde yapıyor. Yani bunu Fransa, İtalya falan değil. Onlar preste basıyorlar ve preste basılan ürün burada tamamen elde dövülen ürüne göre çok daha niteliksiz bir ürün oluyor. Ne sebebi? Kulpları niye böyle yapıyorsun? Fonksiyonları hepsinin hikayesi var. Cinslik yapmak için mi Hayır, yapıyorsun? kesinlikle değil. Yine bir fonksiyonu var. Benim yaptığım kulplarda daima ısının çıkışını kırmak. Kulbu da fonksiyoneliteye göre. Mesela
O BBT'yi bir alayım Mehmet. Sana göstereyim. BBT. Aynen. Balık bulama tenceremiz. Burada şöyle görebilirsin bak. 2 yerden çıkacağına ısı bir yerden çıkıyor. Isının şuraya ulaşması 2 kat daha fazla vakit alıyor. Tasarımın geneline baktığımız zaman bir tarafı ona gerçekten bu yeni ürünlere ihtiyacımız var. Ne olacak ki bir tane bez koyuvereyim diye düşünebilirdi. Bir tarafın onu düşünüyor. Ama diğer tarafında diyor ki tabii ki ilerleyecek. Ben de kendimi durduramıyorum. Tabii ki. Mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Ben titanyumdan bir köprü koymayı düşünüyorum şeylere. Araya. Kulplara aynı araya. Ne olacak? Orada. Hiçbir şey olmayacak o zaman. Bitti. Yani o ısı oraya geçemez. Çok sevdiğim bir tatlı olan baklava ile oynaşmaya devam ediyorum. Nereye doğru götürebileceğimizi çok kafa patlatıyorum. Nasıl ki Antep'e gittiğinde baklavacının yaptığı çok çeşit baklavalar var. Kimisi fıstıklı diyor, kimisi işte üçgen, kimisi kare, kimisi dikdörtgen, kimisi havuç dilimi, kimisi şöyle bir şerbet, kimisi böyle bir... Yani her biri farklı. Bunlar tamam da bir rulonun etrafına sarıp incecik yaptığım zaman tamam değil mi? Şimdilik yepyeni bir şekilde hamuru neyleden başka bir üründen üreteceğimi düşünmüyorum. Hazır bir baklava hamurunu alıyorum ama en azından şekerini nasıl azaltırım oradan başlıyorum genelde. Ve daha az şekerle, daha az yağ ile biraz daha az bize zarar veren bir baklavayı nasıl üretebilirim? Yine sade yağ kullanıyorum en iyisinden. Yine fıstığı en iyisinden kullanıyorum ve yine çok iyi bir baklava hamuru kullanıyorum muhakkak. Ama meseleyi ittirmek zorundayız. Tasarımı geliştirmek zorundayız. Geçmişteki müthiş tasarımları bazen unutabiliyoruz. Özellikle yemek gibi çok hızlı bir şekilde değişen bir konuda. Bir bina tasarlanıyor ve bazen yüzyıllar boyunca kalıyor. Ama yemek öyle değil. Vedat Başaran gibi gerçekten geçmişi, özellikle bu coğrafyanın yemek geçmişini derinlemesine araştırmış biriyle konuştuğum zaman geçmişte yapılmış müthiş tasarımların değerini anlayabiliyor. Hani bazen denir ya Osmanlılar sadece doymak için yer. Refleks, şöyle söyleyeyim, yemek ritüellerinde konuşmadan yemek, çabuk yemek bir esastır. O doğru. Ama bu doymak için yemek anlamında kabul edilse bile hazırlanan malzemeye bakarsak aslında doymak için yenen bir sofra değil o sofra. Çünkü hazırlanan malzeme bugün dahi altından kalkamayacağımız. Bugün dünya mutfaklarında işte istediğimiz kadar ünlü şefler, onlar bunlar çıksınlar. Hayallerine gelmeyecek tasarımlar var burada. Bu tasarımları o zaman nasıl yapmışlar diye
bir aşçı olarak düşünün. Tasarım derken yani işin görsel tarafını mı yoksa aslında arkasındaki fikirden mi bahsediyorsun? Arkasındaki fikirden bahsediyorum. Yani görsel boyut belki alet, edevat, ekipman sarayın içinde bunlar muhteşem şeyler kullanılabilir. Ama arkasındaki hikaye son derece önemli. Bugün şimdi dünyaya yeni bir lezzet katabilmek, yani dünyanın tamamını teslim alacak yeni bir lezzet üretmek ne kadar zor. Ama o dönemlerde şöyle söyleyelim, bir lokum çıkıyor. Lokum gibi bir confectionery dünyaya bir moda oluyor. Ve içinde jelatin kullanılmadan yumuşak doku uzun bir süre bozulmadan durabiliyor. Şimdi böyle bir şey icat ediyorsun. Bunun içine dayanıklı malzemeler koyuyorsun, yemişler falan koyuyorsun. Ama aynı zamanda bakıyorsun çiçeklerle yapıyorsun. Aynı zamanda bakıyorsun meyvelerle yapıyorsun. Ve bunu koca bir kazanın içinde saatlerce karıştırarak yapıyorsun. Yani şeker belki Çin, Hindistan tarafından gelmiş. Mısır'da şeker kamışı tarımı yapılmış. İran'da ilk defa akideye benzer bir şey çıkıyor. Osmanlı için öyle bir tasarım malzemesi haline geliyor ki akide artık bir Yeniçerinin ulife töreninde bir sözleşme malzemesine dönüşüyor ve bugün hala hayatımızda devam eden bir şey yani. Osmanlı sadece bunları bir modelleme yapmamış, içine estetik değerler katmış. Yani en basit kaşık mesela Osmanlı için çok önemli. Hani çatal bıçak gelinceye kadar olan sürecin içinde Yeniçerilerin şapkalarının içinde kaşık koyma yeri var. Halktaki insanların o kuşaklarındaki şeyde kaşık var. Burada hançer gibi orada durur. Şimdi bu kaşıkların da bir özellikleri var. Atıyorum tatlıyı da yiyeceksen işte bağ kaşıkla yiyeceksin. Eğer sıcak bir şey yiyeceksen onda sert kemikten yapılmış bir kaşıkla yiyeceksin. Onların da saplarında mercan süslemeler var. Bir kaşık kültürü var ve kaşıkta bir sanat var. Bu sanat sadece saraya ait de bir şey değil. Yani halkın tamamının kullandığı bir şeyden bahsediyorum. Yani bu tespih nasıl çok özel bir şeyse, işte fincan ve fincanın zarfı nasıl özel bir şeyse, kaşık da böyle bir şey. Geçmişteki ilk dönemlerdeki yemeklerle son dönemdeki yemeklere bakılırsa yaratıcılık bayağı bir yön almış ve devam etmiş. Kap ve kaçaklarda da bunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Uzak Doğu'nun en önemli porselenleri ve işte bakırları, kap kaçakları varken aynı zamanda batıdan gelen altın sürahiler gibi şeyler var. Onu bırakın, bir sürahi yapılır, sadece aşure sürahisi yapılır. Aşure sürahisinin dekoru inanılmaz bir şeydir ve bunların içinde bir hayat vardır. O nedenle yemek değerlidir. Değerli bir yemeği de değerli bir ortamda paylaşmak bence onların yaşam tarzıydı. Tasarım temelinde iyi bir fikir değil mi? Bir fikirden yola çıkarak, çizerek ya da hayal ederek bir şey yaratılıyor. Ve o yaratılan fikri ondan sonra üretmeye çalışmak gerekir. Birçok kere çuvallıyor insan. Deneme, yanılma, muhakkak teknik de giriyor, teknoloji de giriyor işin içine. Ama bir şey yeniden tasarlamak ya da sıfırdan yaratıp tasarlamak için önce belki de temelleri biliyor olmak gerekir. Estetiği konuşurken tabii doğrusu yanlışı ne iddia edecek biri değilim. Ama galiba daha sade bir tasarıma doğru gidiyor bütün dünya. Artık oymalı, kalkmalı ve fazla yüklenmiş eşyalar, fazla yüklenmiş yemeklerden uzaklaşıp işin özüne doğru gidiyoruz. Ne kadar sadeyse, ne kadar yalınsa güzelliği, kendi özündeki güzelliği o kadar ortaya çıkıyor.